Siz böyle sevimli dondurma şeklinde pastalar gördünüz mü? Zara'nın canı pasta çekmişti. Ona böyle neşeli, eğlenceli bir pasta yapayım diye bunları yaptım. Şimdi soğumasını bekliyorum. Daha bu kuvertürü soğumadı. Bunun tarifini Filizce Mutfakta kanalımda paylaşacağım. Bunu siz de çocuklarınıza doğum gününde, böyle özel günlerde yapabilirsiniz. Hatta hep yapabilirsiniz. Yani illaki özel bir gün olması şart değil. Bakın hepsini farklı farklı süsledim ama çikolataları daha tam donmadı bunların. Çok lezzetli. Ta külahın dibine kadar kek var bunun içerisinde. Ayrıca ben bunu yabancı bir kanalda gördüm ve içerisindeki bütün malzemeleri Türkiye'ye göre uyarladım ve tamamen atmasyon bir tarifle yaptım. Yani bu tarifi YouTube'da hiçbir yerde bulamayacaksınız. Benden söylemesi. Bugün artık nihayet mutfağımda kalan en son çekmecemin düzenini birlikte yapalım. Hatırlarsınız aylar önce ben bunları IKEA'dan aldım. Aylardır da kilerimde bekletiyorum. Sırf boş bir anımı yakalayayım ve bu düzenimi de sizinle paylaşabileyim diye. Bunu da geçen de A101'e gitmiştim. Orada VIP Ahmet yapmış sepeti. Fiyatı da çok uygundu. Ben de hemen bir tane daha edinmek istedim ki şurada görmüş olduğunuz o sepetimle bunu değiştirebileyim. Şimdi şöyle yakına götüreyim de bir IKEA'nın sepetiyle bir kıyaslama yapalım sizinle. Şöyle hemen IKEA'nın sepeti ve VIP Ahmet'in sepetini bir kıyaslayalım bakın. Şöyle yukarıya doğru kaldırayım, görebilirsiniz böyle bir şekilde. Bakın öncelikle kulplarını görüyorsunuz. Birisi biraz daha koyu renkte, IKEA'nınki daha açık renkte. Materyal olarak IKEA'nınki bir tık daha kaliteli. Bu biraz daha hafif. Ayrıca bunun altında bakın sepeti var, görüyor musunuz? Sepet de değil de işte metal bir tepsisi var. Bunun içerisinde yok. Daha sonra bunun montajı çok kolaydı. Bir tıkla yapabilmiştim. VIP Ahmet'inki biraz daha zorladı beni. Biraz güç sarf etmek zorunda kaldım. Ama alınabilir mi? Bence alınabilir. Hiç de kötü değil. Şöyle karşıdan baktığınız zaman çok da büyük bir fark gözükmüyor bence. Yani bunu da biraz sonra yerleştirelim. Yeni bir videoma hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür biz iyiyiz. Hatırlarsınız uzun zaman önce bir takım işte biraz önce gösterdiğim şeyler almıştım. Dedim ki şu çekmecemi de son kalan çekmecemi de birlikte düzenleyelim. Zaten birçoğunu biliyorsunuz, beraber yaptık. Şu lavabonun altındaki dolabımı, ondan sonra kilerimi, İşte oynatma listesinden mutfak dolabı düzenime girerseniz işte buzdolabı düzenine kadar beraber yapmış olduklarımı izlemeyenler için izleyebilirsiniz. Her neyse bugün işte bu çekmecemi düzenleyelim. Daha sonra da bu VIP Ahmet'ten aldığım askıyı takacağım. Onu biraz böyle dekore edeceğim. Daha hoş bir duruma getireceğim. Diğerini de nerede kullanacağım daha henüz bilmiyorum ama illaki bir yer bulurum onun içinde. Hemen şu metal rafa başlamadan önce şu anda saat inanın 14.30 civarlarında. Ancak yağmur hala devam ediyor. Yağmur güzel, tamam, çok seviyorum ama tam böyle video çekiyorum ya, hava iyice karardı. Benim evim de karardı. Yani şu mutfağa gerçekten en kısa zamanda bir çözüm bulmam gerekiyor. Çünkü video çekerken beni inanılmaz derecede zorluyor. Şimdi gittim softbox'u getirdim. Bir de ekstra oturma odasında benim o köşede duran bir halojenim vardı. Hatırlarsınız belki, o siyah ayaklı olan. Onu getirdim. Ona rağmen bu kadar aydınlık artık, kusura bakmayın. Neyse, rafı yerleştirmeye başlayalım. Ben böyle orada kullanmak istediğim bir takım mutfakta kullanmak, yani sürekli olarak kullanacak olduğum, kullanmış olduğum eşyalarımı da çıkardım. Hemen artık o rafı bir alalım. Ondan sonra orayı bir dizayn edelim. Ben inanılmaz derecede böyle çok heyecanlıyım. Nasıl olacak son görüntüsü diye. Tabi buradan bir almak istediklerim var. Şunlar bir kenarda dursun mu bilemedim. Şunları bir çıkarayım artık. Alayım buradan. Bunu da çıkaralım. Ve sepetimi hemen yerleştiriyorum. Yani şöyle gözüktü. Net görebiliyor musunuz? Şu tabaklarımı dedim ki burada kullanayım. Biraz böyle ahşapla renk vereyim. Bunlar 6 taneydi aslında ama
Diğer ikisi nerede bulamadım. Şimdi zaman kaybetmek de istemedim. Hava iyice kararmadan. Şunu şöyle bir koyayım. Ay şurası biraz zor duruyor bunun. Niye kayıyor anlamadım. Çaydanlığım. Bunu bana Hido hediye etmişti. Bundan 15-16 yıl önce. Şöyle mi koysam çaydanlığımı? Bence böyle koyayım. Yoksa sığmayabilir değil mi? Şöyle dursun. Şu tuzluklarım var. Tuzluğum. Bunları böyle koyabilirim. Hem yazılı ya, çok hoşuma gidiyor. Böyle zeytinyağımı yine buraya da koyabilirim. Bence bu burada durabilir. Bunun içerisinde Prosekt vardı. Bunu bir Alman arkadaşım bana hediye getirmişti. Ben de onu pek sevmediğim için içindekini döktüm. İnanır mısınız? Ondan sonra böyle yıkadım bir güzel, zeytinyağlı olarak işte kullanıyorum. Şu da karabiberliyim. Bunları da Portland'dan almıştım. Eğer merak ederseniz. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Böyle yazılı olmuş olması zaten ekstra benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle gözüktü. Hemen şu tarafa da geçeyim. Bakayım kameranın açısı nasıl acaba? Ha iyi, güzel. Şunları da alayım. Bakın ben çocukken hani karnavala gitmiştim. Size video çektim ya. Bunları o dönemde Düsseldorf'ta işte böyle hediye ediyorlardı. Bunları kapıp almıştım ellerinden, bunların ikisini. Ta karnaval ve çocukluk anılarım gizli bunlarda. Bunları bir çıkaracağım buradan. Şu çaydanlığımın da böyle siyah fincanları var. Bunları da kullanabilirim. Şunları kıyamıyorum. Lazım oluyor. Kullanıyorum. Bu minik şirin domuzcukları. Yemiyoruz ama sonuçta şirin gözüküyor. Linç etmeyin sakın. Onlar yine orada kalsın. Çok değerli bir arkadaşım. Kendisi yaptı onları bana. O yüzden anısı büyük. Şöyle de fincanlarımı koyayım. Evet, sonuç böyle oldu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ne güzel, yine size de kısmet oldu. Aylardır bekletmiş olduğum kutucukları mutfağımda kalan en son çekmecemi birlikte düzenlemiş olduk. Bir de VIP Ahmet'ten aldığım, niye uzatıyorsam ben bunu VIP diye, sepetimi de yerleştirdim. Merak ediyorum düşüncelerinizi, fikirlerinizi tabii ki videomun altında bekliyorum. Ayrıca bana kanalımda destek olmak isterseniz, bu son günlerde gerçekten çok önemli. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ki ilk videolarımdan siz haberdar olabilin. Ayrıca videomun altına minicik de olsa bir kalp bırakıp yorum yapmayı unutmayın. Bu gerçekten çok önemli. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.